Marketten aldığınız ıspanakların neden bazen çamurlu olduğunu, yapraklarının neden birkaç gün içinde solup canlılığını kaybettiğini hiç düşündünüz mü? Oysa doğru koşullarda yetiştirilen bir ıspanak, hem daha uzun süre tazeliğini koruyabilir, hem de çok daha hijyenik bir şekilde sofranıza ulaşabilir. Peki size, toprağa ihtiyaç duymadan, yılın büyük bölümünde sağlıklı ve kaliteli ıspanak yetiştirmenin mümkün olduğunu söylesem? İşte bu noktada karşımıza geleceğin üretim yöntemlerinden biri olan topraksız tarım çıkıyor. Dünya nüfusu hızla artarken, tarım yapılabilecek verimli topraklar ise her geçen yıl azalıyor. İklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, klasik tarımı her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bu nedenle kontrollü üretim sistemleri artık yalnızca bir alternatif değil, geleceğin tarım modeli olarak görülüyor. Topraksız tarım da bu dönüşümün en önemli parçalarından biri. Bitkiye ihtiyacı olan suyu ve besin maddelerini doğrudan ulaştırarak hem su tasarrufu sağlıyor hem de yetiştirme sürecini kontrol etmeye imkan tanıyor. İspanak, demir, folat, C vitamini, K vitamini, magnezyum ve güçlü antioksidanlar bakımından oldukça zengin, besin değeri yüksek bir sebzedir. Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlar, kemik sağlığını destekleyen vitamin ve mineraller içerir. Bu nedenle hem ev mutfaklarında hem de ticari üretimde önemli bir yere sahiptir. Tüketiciler artık temiz, güvenilir ve kaliteli ürünler talep ediyor. Topraksız tarım sayesinde ıspanak, kontrollü ortamda çok daha hijyenik ve verimli şekilde yetiştirilebilir. Çamur yok, yabancı ot sorunu yok. Toprak kaynaklı birçok hastalık riski de büyük ölçüde azalıyor. Ayrıca bitkinin ihtiyacı olan su ve gübre kontrollü verildiği için gereksiz kaynak tüketimi de önlenebiliyor. Ancak başarılı bir üretim için yalnızca sistemi kurmak yeterli değildir. Doğru besin çözeltisini hazırlamak, pH ve Eg değerlerini takip etmek gerekir. Peki üretime nasıl başlamalısınız? Bunun için iki farklı yöntem vardır. Birincisi tohumu kendiniz çimlendirmek, ikincisi ise hazır fide kullanmaktır. İspanak tohumları genellikle kaya yünü, torf veya sünger gibi çimlendirme ortamlarında ekilir. Ortam sürekli nemli tutulmalı, ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Uygun sıcaklıkta tohumlar çoğunlukla 5 ila 10 gün içinde çimlenmeye başlar. Fideler 2-3 gerçek yaprak oluşturduğunda artık sisteme alınabilir. Fideleri sisteme aktarırken köklerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Yalnızca kökler besin çözeltisine ulaşmalıdır. Ispanak sıcak havaları sevmez. Marul ve fesleğene göre serin ortamda daha iyi gelişir. Sıcaklık yükseldiğinde strese girerek erken çiçeklenebilir. Besin çözeltisinin pH değeri 5,8 ile 6,5 arasında tutulmalıdır. Bu aralıkta bitki besinlerden en iyi şekilde yararlanır. pH uzun süre bu aralığın dışına çıkarsa yapraklarda sararma görülebilir. Eg değeri ise gelişmiş bitkilerde 1,8-2,3 arasında olmalıdır. Besin hazırlarken A ve B besinleri konsantre halde birbirine karıştırılmaz. Önce tankı suyla doldurun, A'yı ekleyin, sonra B'yi ilave edin. Kapalı sistemlerde tam spektrumlu LED aydınlatma kullanıyorsanız, günde 12-14 saat ışık vermeniz yeterlidir. İdeal sıcaklık 18-24 derecedir. Hasat zamanı geldiğinde bitkinin yaşamaya devam etmesini istiyorsanız, dıştaki büyük yaprakları tek tek toplayın. Unutmayın, başarılı üretim pahalı ekipmanlarla değil, doğru bilgi ve düzenli takiple başlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı üretimler, bol hasatlar ve bereketli günler diliyoruz. Hoşça kalın.